Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar, Sihirli Mutfak 01 kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yanımda her zamanki gibi tanıdığınız yine dostlarımdan bir tanesi Kerim var. Kendisi Adanalı. Daha önce de bir ciğer videosu çekmiştik. Yoğun istek üzerine farklı yemekleri de çekilmesini istenildiği alt tarafa yorumlara yazıldı. Bu arada yorumlara da aşağıda istediklerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kendisi bugün Adana yöresinden değil biraz daha Ege yöresine doğru gideceğiz. Oradan farklı lezzetler bize yapacak. Evet Kerim, şimdi bugün ne yapacaksın bize bugün? Valla bugün bir ahtapot almıştım. Ahtapot normalde büyüktü ama donmuş ahtapotu aldığım için büyük. Şöyle göstereyim. Evet. Büyüktü bu ahtapot. Hafif pişirince böyle bir haşlıyorsunuz bunu öncelikle. Ne kadar süre haşladın? Ben biraz diri sevdiğim için 15-20 dakika aralığında düdüklü tencerede yaptım ben bunu. Sadece su mu var içinde yoksa Hayır, başka şeyler de koydun mu? İçerisinde bunu haşlarken limon, evet, soğan, sarımsak, tane karabiber. Bunun haricinde birazcık da maydanoz sapı koyuyorum ki içerisine evet, o sası kokusunu alıyor o maydanoz sapı. Yani bu şekilde kokusuz oluyor. Bugün peki bir şey soracağım. Şimdi sadece bize ahtapot ne şekilde yapacaksın bunu? Şimdi ahtapotu ben iki şekilde yapacağım bugün. Bir ahtapot salatası yapacağım. Evet. Bir de kalan kısmıyla ızgarada. Mangalda yapacağız onu. Mangalda pişireceğiz, evet. Peki onun haricinde karideslerimiz var. Bunu ne yapacaksın? Karidesi ayrı yapacağım. Karides kuru domatesle falan benim ayrı bir tarifim var. Güveçte yapacaksın Güveçte herhalde. yapıyorum, evet, onu. Sarımsaklı falan. Bol acılı. Süper. Sonra balık var yine. Balığı zaten normalde bu deniz anlatmaya levreği, gerek yani yok. bunu pek anlatmaya, çekmeye gerek yok diye düşünüyorum. Aynen, Doğru aynen, mu? aynen. O zaman ilk başta soğuk böyle bunu sevgili takipçilerim ara sıcak olarak da kullanabilirsiniz ama tabii sıcak bir yemek değil karides haricinde. Bundan güzel bir soğuk salata yapacak şimdi Kerim bize. İlk başta salatamızdan, ahtapot salatamızdan başlayalım istersen. Tamam. Şimdi ahtapot salatasını iki şekilde yapabiliriz. Evet. Bir, ahtapotun bu derisini, üstündeki deriyi yüzerek beyaz olarak yapabiliriz. Yani beyaz etini çıkarıp o şekilde yapabiliriz. Evet. Bir de bu şekilde vantuzlarıyla falan yapabiliriz. Ben bu şekilde seviyorum. Tamam, o şekilde İstiyorsan yapalım. şöyle yapalım. Bir nasıl? kolunu temizleyeyim. Bir kolunu da Vantuzlu yapalım. vantuzlu yapalım. Tamam, bu geri kalanları da zaten onları da ızgarada yapacağız zaten. Onlar ayrı olacak. Yalnız şu temizlediğimiz kısma biraz üzüleceğim ben çünkü üzülerek. Niye? Bunu beyaz kısmını çıkaracağız dedik ya. Ha. Asıl Lezzet esasında normalde burada dışında. Aynen. Tabii ki bu tamamen damak zevki. Ama normalde dışarıda restoranlarda da yediğiniz zaman olması gereken şekli böyle düğmeleriyle, vantuzlarıyla tabii birlikte ki, yapılanıdır. tabii ki. Ben gene de şurada birazcık kendime ayıracağım. Tamam. Şöyle şunu atacağız. Dostlar, takipçilerimden gelenler serisinin devamı niteliğinde. Daha önce de bunu söyledim zaten. Eğer siz de kendinize güveniyorsanız veya daha doğrusu güvenmekten ziyade damak zevkinize güveniyorsanız bana yazabilirsiniz. Beraber bir çekim gerçekleştirebiliriz. Çünkü bu seri gerçekten tutuldu. Farklı bir konsept haline geldi. Aşağıda yorumlarda mutlaka bildirmeyi unutmayın. Ve Instagram adresimiz de Sihirli Mutfak 01. Kanalına da abone olmayı ihmal etmeyin diyoruz. Ve devam ediyoruz tarifimize. Bu soyulmuş hali. Ahtapotun derisini çıkartıyorsun. Ben bu şekilde doğruyorum. Tamam. Demin de videonun başında söylediği gibi Kerim'in bu dondurulmuş bir tane ahtapot. Ama balıkçılarınızda eğer bulabilirseniz büyük böyle dondurulmamış Taze ahtapot taze olursa. ahtapotlar da oluyor. Onlar daha büyük oluyor. Bu ahtapot yaklaşık 2,5 kilo büyüklüğündeydi. Ama piştikten sonra buzları vesaire eridikten sonra illaki ufalıyor ve fire veriyor. Evet. Bir de söyleyeceğim. Ahtapot normal şartlarda biz eskiden bu kadar daha bu işi bilmezden önce ahtapot kayaya vurulurdu. Ben de dalgıçlık da var mesela. Ahtapotu kayaya vururduk ki yumuşasın, gevşesin diye. Şimdi hiç yumuşatmaya o şekilde gerek yok. Dip frize atın. Dip frizde donsun iyice. Sonra düdüklü tencerede 15 dakika kaynadıktan sonra ahtapot istediğiniz kıvama geliyor. Restoranlarda genellikle büyük ahtapotların üzerine görmüşsünüzdür. Bir tahta vasıtasıyla vurulur ki o vurulmasının amacı bunu yumuşatmak için. Doğru mu? Aynen. Şu anda artık ona gerek yok. Ya o yöntemi de yapabilirsiniz ama
Evde yapmak için o biraz daha meşakkatli bir iş. Evet. Onun için Kerim'in de dediği gibi bu yöntem gayet güzel. Biz daha önce deneyimledik, tadımladık ve gerçekten de güzel oluyor. Biz genellikle çekimlerimizde elimizden geldiğince ilk defa yaptığımız yemekleri sizlerin huzurunuza çıkartmıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk başta tadımlıyoruz, deniyoruz. Eksiği fazlası nedir diye. Daha önce de bu yaptığımız tariflerden bir tanesi ama gayet başarılı. Şimdi ahtapotlarımızı doğradık. Arkasından Ahtapot salatasını yaparken ahtapotun üzerine şimdi ekleyeceğim malzemeleri şey yapacağım. tamam, ben zaten videonun altındaki açıklama Göstereceğim. kısmına bütün gramajlarıyla birlikte hepsini yazacağım. Kornişon ya da normal salatalık turşusu. Bunu birazcık daha küçültebilirsiniz istiyorsanız. Ben biraz Daha iri kıyım oldu iri bizimkisi. seviyorum. Aynen, biraz dişe Ya bunu- damağa gelsin yediğiniz Bunu şey. en azından ikiye falan bölebilirsiniz. Yani ortadan ikiye bölüp o şekilde dilimleyebilirsiniz. Dostlar, yapımı zaten çok kolay. Ahtapotunuzu haşlayacaksınız. Haşladıktan sonra üzerine salatalık turşumuz. Aynen. Dereotu da koyacaksın herhalde, değil mi? Tabii. Dereotlarını zaten doğramıştım ben. Ama öncesinde bir ince bir karabiber çekiyorum ben üstüne gene. Tamam. Bu biraz lezzet veriyor. Çok değil. Ben seviyorum, koymayabilirsiniz de. Dereotlarını da koyduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı. Vallahi görüntü şu anda şahane gözüküyor. Ben tuz atmıyorum. Şimdi onu soracaktım. Tuz ilave hiç etmedik. Tuz ilave etmedim. Turşu tuzlu olduğu için şey yapılabilir ama istiyorsanız birazcık da tuz koyabilirim. Normalde tuz koymuyorum ama tuz koyabilirim de biraz. Şimdi limonunu ilave ediyoruz. Limon, bir yarım limon suluysa herhalde yeterli oluyor. Gerçi sen limonu çok seviyorsun. Şimdi bu tarifte senin yediğin limon oranına uyarlarsa onlara ekşi gelecek. Bence yarım limon yeterli diye düşünüyorum. Peki. Normalde ben buna bir limon koyarım. Biraz da şöyle. Limonu ince ince de doğruyorsun. Dış kabuklarında rayası geçsin diye. Bu limon kabuğu hem çok sağlıklı hem de inanılmaz bir lezzet veriyor. Deniz ürünlerine. Özellikle ben istiridye'de, çiğ istiridye'de çok seviyorum bunu. Kesinlikle çok güzel oluyor. Bu limonları da ilave ettikten sonra başka herhangi bir malzememiz kaldı mı salata için? Sonrasında en önemli şeyi yapacağız. Ne o? En önemli şeyi katacağız bunun içerisine. Öyle mi? Ruhumuzu katacağız. Ha. Şöyle bir parmaklayacağız önce. Bir el lezzeti geçecek yani. Aynen öyle. Bunun görüntüsü zaten şu anda tamam diyor. Ben oldum diyor. Yani lezzetliyim diyor zaten. İstiyorsanız Bunun üstüne içine sarımsak ilave ediliyor mu? normalde edilmiyor. Ha, normalde edilmiyor. Ama istiyorsanız yapabilirim. Sarımsak her şeye yakışır bana Ya göre. orası öyle. Balık ürünlerine, deniz ürünlerine daha doğrusu kesinlikle hepsine yakışıyor ama Şöyle yapalım. Sevgili Dayanamadık. dostum. tadımlayalım mı diyorsun? Hemen şöyle bir vereyim ben sana. Bir bak bakalım. Tuzuyla alakalı da bir şey ver bana. Tuz gerçekten şu aşamada gerekli değil. Bence koymayın. Neden? Turşunun gerçekten onun da bir tuzu var. Bakın, sonradan da ilave edebilirsiniz ama roket bu ya. Ne yapıyorsun? Vallahi şahane. Ne diyoruz? Efso diyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi birinci tarifimiz bitti. Sıra neye geldi? Bundan sonra bir atom yapayım. Atom yap. Güzel bir atom olsun. Bu ızgara da olacak. Bunu Izgara da birazdan olacak. O yapalım. artık. Bunu daha sonra, onunla mı daha sonra yapalım? Onu da hazırlığını yapalım. Karidesimizi. Tamam. Sonra Pişirme yaparız. kısmına geçelim. Tamam o zaman. Aynen. Şimdi dostlar, atom için ikinci tarife geçiyoruz.